İki serviste de farklı fiyatlandırmalar aldım. Şu açıdan fark aldım. En bariz değişken işçilikti. Birinde 1,5 saat yazan işçilik, diğerinde yarım saat yazıyordu. Burada sistemde neden böyle saçma bir durum var anlayamadım. Evet, bugün motoru 12.000 kilometre bakımına götüreceğiz. Daha önce 1000 kilometrede rodaj bakımına götürmüştüm. 6.000 kilometrede de bir ara bakıma sokmuştum. Aslında sistemde çıkmıyordu. Sistemde 1000'den sonra 12.000 bakım var. Ama aradaki mesafe çok uzun olduğu için bir de araziye sokuyorum. Motoru yoruyorum. Daha sağlıklı olsun diye ben 6.000'de bir götürüp yağını değiştirmiştim. 1000 bakımında da sadece yağı değişti. Yağ, tıpa, conta. Onları hatta daha önceki videolarımda paylaşmıştım sizinle. Fiyat bilgisi de nelerin değiştiği de hepsi yazıyordu. Bu bakım biraz daha ağır bakım gibi olacak. Daha çok parça değişecek. Bakalım neleri değiştirecekler. Ne kadar tutacak. Servise gidince görelim. Bu arada şöyle bir şey fark etmiştim. Daha önce bu 3. servis olacak. Daha önce 2 kere servise götürdüm. 2 serviste de farklı fiyatlandırmalar aldım. Şu açıdan fark aldım. En bariz değişken işçilikti. Birinde 1,5 saat yazan işçilik, diğerinde yarım saat yazıyordu. Onun için daha uygun fiyatlı olana gitmeyi tercih ettim tabii ki de. Sizin de aklınızda olsun. Her servis ürünlere hemen hemen aynı fiyatları yazıyorlar. Bir ara zammı dahil edersen çok bariz bir fiyat farkı yok. Ama işçilik açısından fiyat farkı çıkartıyorlar aralarında. Evet, servise geldik. Motor şu an 11.500'dü. Bir tık daha erken getirdim. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Bunlar işi bitmiş olanlar mı gerçi? Evet, motor çıktı servisten. Keyifler kaçık. Evet, servisten çıktık. Keyifler kaçık. 7.748 lira tuttu. 3 taksit yaptı. İşçiliğe 2200 küsür yazmış. Fiyatların hepsini tek tek açıklamaya yazacağım. Siz de görürsünüz neye ne kadar harcanmış. 200 fazla geldi işçiliğe. Geçen o kadar vermemiştim. Öyle hatırlıyorum. Daha da kötüsü amortisör keçem patlamış. O da ellerinde yoktu. Sipariş geçtim. Amortisör keçesinin değişimi, yağ eklenmesi tekrar, işçilik falan, o da bir 9'u bulur dedi. Bir de oradan girecek. Bundan sonra araziye çıkmam ben. Asfaltta tın süreceğiz artık motoru. Keçeyi nasıl patlattım onu anlamadım. Acaba yıkama olarak biraz kötü baktım aslında motora. Hani arazi olarak çok böyle hard hurt sokmadım. Ama motorun yıkamasını hep bir tık geciktirdim. Oradan araya çamur girmiş olabilir. Keçeyi çizip sonra keçenin patlamasına sebep olmuş olabilir dediler. Belki ondan kaynaklıdır. Yani sebebi tabii ki de bilinmiyor. Ama bundan sonra kesinlikle daha dikkatli olmam gerektiğini bana söylüyor. Evet, 3. servise dair anlatacaklarım bu kadardı. Soru ve görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, izlediğiniz üzere video bitmişti aslında. Sonrasında amortisör keçelerinin değişimi için tekrardan servise gitmem gerekti. Hem bunun fiyatlandırması hakkında sizi bilgilendirmek istiyorum. Hem de şimdiye kadar gitmiş olduğum 4 servisin de faturası elimde. Bunları incelediğimde bir şey fark ettim. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Burada dikkat edeceğimiz nokta şu olacak. İşçilik süreleri ve saatlik işçilik fiyatlandırması. Saatlik işçilik fiyatlandırması için şunu söylemek istiyorum. Herhangi bir yetkili servisin kendi kafasına göre fiyatlandırma yapabileceğini tahmin etmiyorum. Büyük ihtimalle Honda Türkiye'nin bir fiyat skalası var ve hepsi bunu uygulanıyor. Saatlik süreler içinse burada biraz daha Honda Türkiye değil de servis tarafında etkilerinin olduğunu düşünüyorum. Şimdi 2024'ün 10. ayında 1000 rodaj bakımında A servisine gitmişim.
Burada yağ değişimi yapılmış. Toplam periyodik bakım işçiliği 1 saat 45 dakika olarak belirtilmiş ve saatlik işçilik ücreti 690 lira olarak söylenmiş. 1 saat 45 dakika oldukça uzun bir süre geldi bana yağ değişimi için. Gerçekçi bulmadım ve ikinci bakımımda bir B servisine gitme kararı aldım. 2025'in 7. ayında B servisinde benim yeniden yağ değişimim yapıldı. Ve burada periyodik bakım işçiliği yarım saat olarak belirtildi. Bu çok daha gerçekçi bir değerdi ve ben artık B servisine gitme kararı aldım. Burada da birim fiyat işçilik saat ücreti 855 lira olarak belirtilmiş. Daha sonrasında 2025'in 12. ayında ben 12.000 bakımım için tekrardan B servisine gittim. Burada yağ değişimi dışında zincir temizleme, yağlama ve hava filtresinin değişimi yapıldı. Toplam periyodik bakım işçiliği 1 saat 32 dakika olarak güncellenmiş. Bir öncekiyle karşılaştırdığımda sadece eklenen bu 3 yeni işlemin zincir temizleme, yağlama ve hava filtresinin değişiminin ekstradan 1 saat ekleyeceğini düşünmüyorum. Ben de kendileriyle bu durumu paylaştım. Onlar da bana sürenin sistemden direkt olarak çıktığını, onların elle herhangi bir veri girmediğini söylediler. Burada sisteme dair şöyle bir sorum olacak. Bir tarafta yarım saat yazan işlem, diğer tarafta neden 1,5 saat olarak gözüküyor? Ek olarak Honda Türkiye'ye de şu soruyu sormak istiyorum. 2025'in 7. ayında saatlik işçilik ücreti 855 lirayken 2025'in 12. ayında saatlik işçilik ücreti 1485 liraya çıkmış. Neredeyse 2 katı. Bu ara zammın nedeni nedir ve bir kullanıcı olarak bu ara zamdan hiçbir şekilde memnun olmadığımı belirtmek istiyorum. Şimdi süreye geri dönelim. 2025'in 12. ayında 12.000 bakımından 2 gün sonra motoru amortisör keçeleri değişimi için tekrardan servise götürdüm. Neler yapılmış? 1 litre amortisör yağı eklenmiş, ön 2 amortisör keçesi değiştirilmiş ve mekanik işçilik. Toplamda 9443 lira tutmuş. Burada dikkatimi şu çekti. İş emri açılış zamanı 14.15. Benim ödeme slibe baktığımda benim ödeme zamanım 15.59. Yani benim işlemim 1 saat 45 dakika sürmüş maksimum. Ben ödemeye gidene kadar aslında motor çoktan çıkmış oldu. Ama mekanik işçilik 2 saat olarak yazılmış. Burada sistemde neden böyle saçma bir durum var anlayamadım. Arkadaşlarla da görüştüm. Kendileri bahsettiğim gibi sistemden bu sürenin çıktığını söylediler. Ve hatta aslında benim motorumda normalde bir işçinin değil 3 işçinin çalıştığını ve tek bir usta çalışsaydı işlemlerin 2 saatten de uzun süreceğini belirttiler. Evet, bu süreleri incelediğimde bir tutarsızlık olduğunu görüyorum. Nedense kafama yatmayan bazı noktalar var. Bilmiyorum, ben mi anlayamadım. Ama bir sonraki bakımda artık ne zaman geliyor? 6.000 daha eklesem 18.000 oluyor. 18.000'de belki bir C servisine götürürüm. Bakalım bu sefer neler yaşanıyor. Onların gireceği süreler neler olacak. Bu süreleri takip ediyor olacağım ve sizinle paylaşacağım. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim.